Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş balaklava modeli anlatacağım. Balaklava yani hem boyunluklu hem de bere şeklinde olacak. Kapalılar bile kullanabilir. Çok hoş, çok şık. Kesinlikle tavsiye ederim. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi göstereyim. Alize midye öreceğim arkadaşlar. Böyle kalın, orta kalınlıkta bir ip. 100 gram, 170 metre. Gördüğünüz gibi. Daha kalın iplerle örmeyin, kart durur arkadaşlar. Evet, ince iple de örebilirsiniz. Kalın şiş kullanabilirsiniz. O şekilde örersiniz. İp olarak alizemidi kullanacağım. 2 yumak. Şiş olarak da 5 numara şişle öreceğim. 2 şiş kullanabilirsiniz. Ben misinalı şiş kullanacağım. Masaya çarpmasın diye. O şekilde yetişkinler için öreceğiz arkadaşlar. Genç kız, genç bayanlar için öreceğiz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 86 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Eğer ki siz daha küçük kızlarımıza, genç kızlarımıza, daha küçük kızlara yapacaksanız yorum kısmına yazın, yardımcı olurum. Evet, bu şekilde tek sayı 86 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, şişime 86 tane ilmeğimi attım. Lastik örgü yapacağız. Bir ters bir düz lastik örgü yapacağız. Boyun kısmından başladık arkadaşlar. Yani boyun genişliğinde olacak. Şöyle ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir düz, sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, lastik örgümüz bir düz, bir ters şeklinde ilerliyor. Bir düz, bir ters. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle yine bir düz bir ters örerek ilerliyorum. Bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamladım. Dilerseniz arkadaşlar elinizde bu şekilde 45 santimlik misina varsa şöyle bakın yuvarlak şekilde ilerleyebilirsiniz. Böyle direkt örerek yuvarlak şekilde örebilirsiniz. Dikiş yapmanıza gerek kalmaz ama takipçilerimin hepsinin misinalı şişi olmadığını biliyorum. Bulamayanlar da var. O yüzden ben burayı dikeceğim arkadaşlar. Yani böyle git gel yapacağım. Sonra dikeceğim. Ama sizin elinizde bu şekilde misinalı şiş varsa 45 santimlik direkt örerek devam edebilirsiniz. Evet, o yüzden ben çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz örerek ilerleyeceğim. Lastik örgüme devam ediyorum. Bir düz, bir ters şeklinde. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters. Yine bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Bir sıraya geçişi tekrar göstermek istiyorum. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son düzümü ördüm. Bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimde ters örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Boyun kısmında ikiye katlanacak. O yüzden biraz uzun öreceğiz arkadaşlar. 20 santim ile 22 santim arası örelim. Bu şekilde devam edelim. Hani boynu uzun olur, kısa olur. Ona göre 20 santim ile 22 santim arası bu şekilde lastik örgü yaparak devam edelim. Sonrasını göstereceğim.
Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 20 ile 22 santim arası boyut olsun demiştim. Şöyle santim olarak benimkini göstereyim arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru 20,5 santim arkadaşlar. 20,5 santim olmuş. Hatta şöyle düzeltirsem elimle 21 santimde oluyor diyelim. Bakın bu şekilde. En olarak da vereyim. Şöyle en olarak 34 santim. Ama buradan kafa geçmesi lazım arkadaşlar. Şöyle önemli. Şöyle bakın esniyor. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Kamerayı düzelteyim. Evet, yukarı kısma geçeceğiz arkadaşlar. Yüzümüzün olduğu kısma geçeceğiz. Ben yine de ilmek sayılarında artırma yapacağım. 10 ilmekte bir artırma yapacağım. Size videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Mankene giydirip göstereceğim. Eğer ki az gibi gelirse siz 5 ilmekte bir artırma yapabilirsiniz. Evet, haroşaya döneceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örüyorum. Siz ters örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, 8 ilk başta 8 ilmek öreceğim. 1 haroşa öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek haroşa yaptım. Bakın 3 6 7 8 8 ilmekten sonra bir tane çapraz şekilde gizli artırma yaptım. 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm ve çapraz şekilde artırma yaptım. 10 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çapraz şekilde artırma yaptım. Evet, 10 ilmekte bir artırma yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son artırmamı yapıyorum ve kalan 8 ilmeğimi örüp sıramızı tamam. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Arka yüzdeyiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu dikeceğimiz kısım ense kısmına gelsin istiyorum. O yüzden yüzümüzün olacağı kısmı tam buraya denk getireceğiz. Şişimizde 80, benimle aynı sayıda başlayanlar 86 ilmek başlamıştık. Bu sırada da 8 ilmek artırdık. Toplamda 90, yanlış değilse 96 ilmeğimiz oldu. 96 ilmeğimiz oldu. Şimdi ne yapacağız? İlmeklerin yarısını sağa yarısını sola ayıracağız arkadaşlar. Arkayı birleştireceğiz. Önden yüzümüze yer açacağız. Yani 47 ilmeği şöyle örmeden sağ şişimi alacağım ama öncesinde ipimizi keselim arkadaşlar. Ben kestim. Şöyle gördüğünüz gibi ipimizi keselim. 47 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yani ortaya doğru ilerliyorum. Bakın çapraz şekilde artırdığım ilmekte gördüğünüz gibi onu da alıyorum. Evet, 47 ilmeğimi sağ şişimi alıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 47 tane ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Şimdi burada ipimi aldım. Sıradaki ilmeği şöyle ipimi geçiriyorum. Buna bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bağlayalım. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi burada bir tane artırma yapalım arkadaşlar. Burada bir artırma yapalım. Burası ön yüz olacak. Çünkü öyle denk geliyor arkadaşlar. Şimdi anlatmayayım uzun süre. Bir tane artırma yaptım. Bir düz ördüm. Eğer ki bunun bir altındaki ilmek haroşa görüntüsü hoşunuza gitmiyorsa onu söküp düzeltebilirsiniz. Sorun olmaz. Evet. Bir ilmekten sonra bir artırma yaptım. Bir düz ördüm. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Haroşa örerek sıranın sonuna. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya gelelim. Diğer tarafa geçişi göstereceğim. Evet. Sıranın şöyle sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Burada
direkt şöyle, dilerseniz şuradan çıkartabilirsiniz. Misinalı şiş kullanıyorsanız şu ortadan bu şekilde şöyle çektirebilirsiniz ya da diğer farklı bir şiş kullanabilirsiniz. Evet, şöyle haroşa örerek devam ediyorum arkadaşlar. Burada ipimi arkaya alayım. Haroşa örerek ilerliyorum. Şunu bir üst sırada bağlarsınız arkadaşlar. Evet, son şöyle ayırmıştık, hatırlarsınız, burada ipi bağladık. Şöyle buradaki 47 ilmeğimizin son 2 tanesi kalana kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, bu taraftaki 47 ilmeğimden son 2 tane kaldı. Bunu düz örüyorum. Burada bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum, gizli artırma. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, şöyle bakın, burada ilmeklerimizi ikiye ayırmıştık. Şöyle tam ortası 47 ilmek sağda, 47 ilmek solda var. Arkada ilmeklerimizi birleştirdik. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada artırdığım ilmek var. Onu yine haroşa örüyorum. Ön yüzden bir tanesini düz örmüştüm. Bakın, 2 ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. Ön yüzden düz olacak. Arka yüzden ters, zaten ön yüzden de haroşa ördüğüm için sorun yok. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 2 ilmekten sonra bakın, kenar ilmek, artırdığımız ilmek, ondan sonra bir tane ters ördük. Sonrasında haroşa örerek devam ediyorum. Evet, haroşa örerek devam edelim. Burada iki tarafı birleştirmiştik arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Şurada şu ipi bağlayacağız beraber, orayı göstereceğim. Haroşa örerek buraya kadar ilerleyelim. Evet, bakın, birleştirdiğim yere kadar geldim. Burada şöyle bu ipi şuna bağlıyorum arkadaşlar ki sorun çıkarmasın. Sonra yine ilmeğim kaçtı. Evet, bu bir defa söküldü arkadaşlar, onu düzeltmem lazım. Evet, haroşa örerek ilerliyorum arkadaşlar. Direkt haroşa örerek karşıya geçtim. Sonra bu kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Bu iki parçayı birbirine dikeceğiz. İki yan kısmı. Şimdi yine haroşa örerek devam ediyorum. Ön tarafta ikiye ayırmıştık ilmeklerimizi, bakın. Şöyle, zaten burada ipim var gördüğünüz gibi. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Hatta evet, son 3 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Evet, son 3 ilmek kalana kadar ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde düz görüntüsü olsun diye. Bir alttaki artırdığım ilmek, onu haroşa ördüm. Son kenar ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamladım. Şöyle çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada bir tane artırma yapacaktık arkadaşlar. Ön yüzde olduğumuz için böyle düz kısmı görürsek artırma yapacağız. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de örüyorum. Haroşaları düz ördüğüm için bu sırada düz örerek ilerliyorum ya da haroşa örerek ilerliyorum. Evet, ne yaptık? Kenar ilmekten sonra bir artırma yaptık. Sonra örgümüze devam ettik. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Haroşa örerek devam ediyoruz. Burayı da haroşa örerek geçeceğiz arkadaşlar. Sıranın sonunda son şöyle 4 ilmek, 3 ilmek kalana kadar örelim ya da fark etmez. Sıranın sonunda artırma yapacağız. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonunda son 3 ilmek kalana kadar ördüm. Burada düz ilmeğimi örüyorum.
Siz haroşayı ters örüyorsanız bunu düz örün arkadaşlar. Biliyorsunuz eminim de. Düz ördükten sonra bir haroşa, bir de çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şöyle bakın. Bu düz ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmeğim oldu. Burada burayı belirtmek için arkadaşlar şöyle ben işaretleyici koyacağım. Belki karıştıran olur. Şöyle buraya işaretleyici koyacağım. Burası. Arkada zaten düz devam ediyoruz. Arada da böyle mankenin kafasına geçiriyorum. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Evet, çevirdim. Kolaylık olsun diye buradan bakın. Misina şişimi çektim ama siz dediğim gibi aynı kalınlıkta farklı bir şiş kullanabilirsiniz. Evet, haroşa örüyorum. Evet, 3 ilmek haroşadan sonra ön yüzden düz olan ilmeğimi arka yüzden ters ördüm ve haroşa örerek ilerliyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece ön yüzden düz ördüğümüz ilmeğimizi arka yüzden ters öreceğiz. Artırma, eksiltme sadece ön yüzde başta ve sonda var arkadaşlar. Evet, bu şekilde haroşa örerek devam edelim. Burayı direkt geçiyoruz biliyorsunuz. Sonra sıranın sonuna yine son şöyle 3 ilmek kalana kadar, sıranın sonuna şuradayız. Sıranın sonuna son 3 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonuna 3 ilmek dedim ama 4 ilmek kalasıya bakın. Ön yüzden düz olan ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Sonra kalan 3 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, şöyle çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Burada bir tane artırma yapmayı unutmuyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Evet. Kenar ilmekten sonra bir tane artırma yaptım. 2 ilmek haroşa. Burada düz ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeği görünce öncesinde bir artırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aslında burası arka taraf ama burası ön yüze doğru kıvrılacağı için o şekilde yapacağız. Burası ön yüzde olacak. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. Sıranın sonuna doğru yine göstereceğim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki düz ilmeğimi gördüm ve onu örüyorum. 2 ilmek daha örüyorum. Son bir ilmeğim kalasıya çapraz şekilde bir artırma yapıyorum ve son kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Düz ilmekten sonra 4 ilmeğim oldu arkadaşlar. Bu düz ilmekten sonra 14 ilmek olana kadar bu şekilde artıracağız. Bu düz ilmeği gördüğümüz zaman artıyoruz arkadaşlar. Arka yüzde yani şurada artırmıyoruz. İlk ilmeğimi çevirdim. Örmeden sağ şişimi aldım. Haroşa örüyorum. 2, 3, 4 ilmek haroşadan sonra şöyle ön yüzden bakıyorum. Bu düz ilmeğimi ön yüzden düz ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Ve haroşa örerek devam ediyorum. Yine son 5 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonunu göstereceğim. Evet, son 5 ilmeğim kaldı. Şöyle ön yüzden düz olan ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum ve kalan 4 ilmeğimi, bakın artırdığım ilmeği de haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet, ön yüzde yine artırma yapacağız. Şöyle. Birkaç sıra daha zorlanacağız arkadaşlar. Ondan sonra rahatlayacağız. Şöyle. İlk kenar ilmeği örmeden aldım. Evet, düz ilmeğimi gördüm. Demek ki artırma yapacağım. Çapraz şekilde kenar ilmekten sonra bir artırma yaptım.
haroşa örüyorum diğer 3 ilmeğimi. Düz ilmeğimi de ördüm ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde yine buradaki düz ilmeğimize kadar, sıranın sonundaki düz ilmeğimize kadar örelim. Evet, sıranın sonunda düz ilmeğimi görene kadar ördüm. Düz ilmeğimi ördüm ve haroşa ördüm 3 ilmeğimi. Son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde bir tane artırma yapıyorum ve son ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, düz ilmeği gördükten sonra son bir ilmek kalasıya artırıyoruz arkadaşlar. Arka yüzden de haroşa örerek ilerliyorum. Bakın artık kendini belli ediyor. Ön yüzden düz ördüğümüz ilmek, arka yüzden onu ters örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Düz ilmeğin şöyle ön yüzde düz ilmeğimizi gördüğümüz zaman, bakın gördüğüm öncesinde bir ilmek örüp artırma yapacağım. Sonra haroşa öreceğim. Düz ilmeğimi düz öreceğim. Sırayı tamamlamadan önce yine düz ilmeğimi göreceğim. Düz öreceğim ve son bir ilmek kalasıya yine artırma yapacağım. Arka yüzde sadece düz ilmeğimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Sadece bunlar. Ta ki bu düz ilmekten önce burada 14 ilmek olana kadar. Burada artacak. Burada da düz ilmekten sonra 14 ilmek olana kadar artırma yapacağız. Sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet, böyle devam edelim. Eminim anladınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi haroşa örerek ilerliyoruz. Evet, ben 14 ilmeğe tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Bu düz ilmekten sonraki ilmeklerim 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane olana kadar her ön yüzde artırmamı yaptım. Şöyle bakın, bunda da yine sayalım. Şöyle şuradan başlayayım. 3, 6, 9, 12, 13, 14 ilmeğim oldu. Bundan sonra artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bu şekilde devam edeceğim. Şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar, nasıl olacak. Şöyle. Şu şekilde. Bakın şöyle. Bakın böyle ikiye katlıyorum. Düz kısmı burası olacak. Boğaz da böyle duracak. Burası da şöyle yukarıya doğru. Burası da yana doğru kıvrılacak. Şöyle anlatabiliyor muyum acaba? Şöyle bakın. Burası yukarıya doğru çıkacak. Yukarıda kapanacak. Burası da boyun kısmı olacak. Şöyle. Yani gayet güzel oluyor. Şöyle. Evet. Şimdi size nasıl düz devam edeceksiniz onu göstereyim arkadaşlar. Yani artırma, eksiltme yapmadan, hiçbir işlem yapmadan haroşaları haroşa. Burada düzleri düz. Bir tane zaten iki düzümüz var. Hem sağda hem solda. Arkadan da onlar ters olarak örülecek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Artırma yapmadım, dikkat ettiğiniz gibi. Bu 14 ilmeğim sabit olacak. Evet, düzümü ördüm. Ve haroşa örerek devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Artırma, dediğim gibi artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz? Bu haroşadan itibaren sıra sayısı vermeyeceğim arkadaşlar. Haroşadan itibaren 30 santim 30 santim olana kadar 20 santim kadar burayı ördük. 20 santimden biraz fazlaydı. Burayı da, bu haroşa olan kısmı da yukarıya doğru 30 santim olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. Şöyle santim olarak göstereyim. Şöyle bakın. 30 santim oldu şöyle. 30 santim olana kadar ördüm. Şöyle en olarak da sorarsanız şöyle bakın, iki kat, ama gördüğünüz gibi iki kat, 32,5 santim olmuş. Evet.
Yani 64-65 santim toplamda. Şimdi kesmeden birleştireceğiz arkadaşlar. Dilerseniz kesip o şekilde de dikebilirsiniz ama kesmeden birleştirmek istiyorum. Şöyle son olarak şöyle bu kısmı ördüm. Şöyle bu şekilde bakın. Bu kısım dışa gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Siz iki şiş kullandıysanız arkadaşlar ilmeklerin yarısını başka şişe aktarın. Şöyle kapşon üzerine birleştiriyorduk. Eskiden aynı o şekilde birleştireceğim. Şöyle bakın bu şekilde tuttum. Dediğim gibi siz eğer ki iki şişle örüyorsanız ilmekleri ikiye bölün. Bu şekilde ikiye ayırın. İki şişin ucu bu kısımda olsun. Tığla birleştirelim. Evet, tığla şöyle kameramı biraz düzelteyim. Evet, şöyle tığ aldım arkadaşlar. 3,5 milimetrelik. Şöyle tığımı aldım. İlmeklerimi gördüğünüz gibi ikiye katladım şu şekilde. Benimki misinalı şiş olduğu için kolay oldu. Şimdi buradaki ilmeği ve bir sonraki bakın diğer şişimdeki ilmeği aldım. Şöyle buradan ilmek alıp bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle. Bakın hem bundan şöyle hem de diğer şişten ilmek alıyorum. Doladım bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Kaydırma tekniği gibi. Sonra bu ilmekleri bırakıyorum. Hem sağ şişimden hem sol şişimden ilmek alıyorum. Doladım bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra bu üzerindeki ilmeğin içinden geçiyorum. Ve sol şişimden bırakıyorum. Yani iki şişten bırakıyorum. Bakın tığımda ilmeğim var. Hem bundan hem diğerinden ilmek alıyorum. Doladım. Hem bu iki ilmeğin hem de buradaki ilmeğin içinden geçiyorum. Şimdi tersinden yapıyoruz arkadaşlar. Tersinden yapmış oluyoruz. 14 ilmeğimizi bu şekilde yapacağız. Şu 15 ilmeğimizi bu şekilde yapalım. Hatta 14-15 ilmeğimizi bu şekilde yapacağız. Diğerlerini çevirip dikeceğiz. Birleştireceğiz. Hem bundan hem bundan ilmek alıyorum. Doladığım 3 ilmeği içinden geçiyorum. Sonra da o 2 ilmeğimi bırakıyorum. Hem bundan hem diğerinden ilmek alıyorum. Doladığım bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. Evet, bu şekilde. Nasıl ördüysek o şekilde olsun arkadaşlar. Sıkı olursa kasar, geniş olursa çirkin durur. Böyle hem bundan hem de diğer şişe batıyorum. İlmeğimi aldım. Bu üç ilmeği içinden geçiyorum. Sonra da bırakıyorum. Şöyle arkadan şöyle misinalı şişimizi şöyle tam ortadan da bırakabilirsiniz. Sayıp şöyle şu şekilde çıkartın, daha kolay olur. Evet. Hem bu şişimden hem diğer şişimden alıyorum. Doladığım bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. 14 hatta 15 ilmeğimizi bu şekilde birleştirelim. Yani ters ilmeğe kadar geleceğiz. Hem bunu hem diğerini. Evet, ters ilmeğime 3 ilmek kaldı. 2 ilmek kaldı hatta. Evet, bakın şimdi ters, buradaki ters ilmeğim ön yüzde düz olan ilmeğim. Diğerinde de bakın gördüğünüz gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters olan ilmeğim. En son onları aldım. Bu şekilde. Sonra ilmeğimi genişlettim arkadaşlar. Şöyle iyice genişletelim. Çevireceğim. Şöyle. Şöyle çeviriyorum. Üst kısmını. Şöyle şuradan da şişin ucunu çıkardım. İlmeklerinizin çıkmamasına dikkat edin. Şöyle. Evet, bakın. Şöyle.
Bu şekilde. Şöyle katlanacak. Burası da iç kısımda olması lazım. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Hem buna batıyorum. Dışarı aldım. Hem diğerine battım. Şöyle burada da ilmeğim var. Gördüğünüz gibi. Şöyle onu da alıyorum. İlmeğimi aldım. Bu ilmeklerin içinden geçip ilmeğimi küçültüyorum. Hem buna hem diğerine batıyorum. Şöyle çıkarmadan da yapabilirsiniz. Çıkarıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun olmaz. Bu şekilde. Hem buna hem diğerine batıyorum. 3 ilmeği içinden geçiyorum. Bu şekilde. İpim tam bitmek üzere arkadaşlar. Hepsini ördüm. Sadece böyle birleştirme ve dikiş payı olarak bıraktım. Yani tam 2 yumak bitti. Evet, bu şekilde. Devam edelim. Sonunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Gayet kolay oluyor. Evet. Tersinden bu şekilde duruyor. Düz tarafından da bu şekilde duracak. Şöyle bakın, burası böyle olacak. Düz tarafından da şöyle şu şekilde duracak. Hiçbir çirkin görüntü olmayacak. Evet, şöyle sonuna kadar gelelim. Evet, 2 sağda 2 solda ilmeğim kaldı. Şöyle onları da kapatıyorum. Artık sonundayız. Evet, tamamdır. Bitti. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle ipimi birazcık uzun bırakıyorum ve kesiyorum. Şöyle şurada bir zincir çekiyorum, yukarıya çıkmasın. Zaten tersinden dikmiştik. Şöyle biraz ilerletiyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Biraz daha ilerletip fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle şu kadar ipim kaldı arkadaşlar, 2 yumaktan. Bunu da dikim için kullanacağım. Şöyle çevirmek istiyorum. Evet, şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şurada. Evet, şöyle katlayacağız. Bu şekilde olacak. Şöyle çevireyim. Böyle. Evet, şimdi dikimini göstereceğim arkadaşlar. Şu arka kısmı. Dikimi için arkadaşlar bu ip kalın olur. O yüzden böyle tellerini ayıracağım. İsterseniz 2 telini kullanın. Kalın olduğu için. İsterseniz bir telini kullanın ama 2 teli daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle 2 telini ayırıp dikeceğim. Evet, dikimine geçelim. Şöyle şu şekilde bakın. Şu yukarıdan aşağıya doğru dikeceğim. İğneme ipimi geçirdim. Şöyle şuraya içeriden sabitliyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Buradan da girip şöyle şuradan yapışık gibi dursun istiyorum. Bakın şöyle. Bakın bu şekilde yan kısmına. Şöyle. Siz dilediğiniz gibi dikebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikeceğim. Güzel olursa izleyin. Böyle dikersiniz. Beğenmezseniz kendi istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Şöyle.
Şöyle. Karşılıklı denk gelecek şekilde şöyle bakın bu şekilde dikiyorum. İç kısımdan da şöyle duruyor. Sonra iç kısımdan da düzelteceğim arkadaşlar. İç kısımdan da dikeceğim. Böyle bu şekilde uç kısma kadar dikelim. Sonra içeriden de dikeceğim. Evet, dikimini tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi mankenimin kafasına geçireyim. Nasıl giyiniyor onu göstereceğim size. Mankenin kafasına geçireceğim. Bu şekilde bakın. Böyle düz kısım burada. Şu üst kısmı katladım. Şöyle düz kısım burası. Şöyle alttan göstereyim bakın. Burası. Şöyle mankenin kafasına geçiriyorum. Evet, şöyle geçiriyorum. Sonra görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bu kısmı yukarıya çekiyorum içeriden. Şöyle katlıyorum. Evet, siz giyerken daha güzel yaparsınız eminim. Sonra bu şekilde bakın. Böyle görünüyor mu? Evet, gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle arkası bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çok şık. Kapalılar da rahatlıkla giyebilir bone ile. Şu tepe kısmı sanki görünmedi. Böyle. Evet. En fazla 2 günde örebileceğiniz bir model arkadaşlar. 2 yumak tamamen bitti. Daha küçük yapmak isterseniz ya da ipiniz inceyse nasıl yapmak istediğinizi yorum kısmında nasıl yapacağınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olurum. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.